Herkese merhaba, ben İzzet Cemcioğlu. Bu videoda multikopterimizi toplamaya uçuş kartından devam ediyoruz. Öncelikle PixArk uçuş kartının kısaca bir tanıtımını yapacağım. Ardından da montajı ve kurulumuna geçeceğiz. Öncelikle kartı inceleyerek başlayalım. Kartın alt kısmında SD kart girişi var. Yan tarafında mini USB girişi var. Arka tarafında ok yönü önü gösterdiği için arka tarafı oluyor. Arka tarafında motor bağlantıları, harici ekipman bağlantıları, kumanda girişi ve S-Bus çıkışı. Burada önemli olan S-Bus bir çıkış. Kumandayı S-Bus'a bağlamıyoruz. RC in girişine bağlıyoruz. Ön kısmındaki yerlerin detaylarına girmeyeceğim çünkü bunların hepsini kullandıkça anlatacağım zaten. Uçuş kartı ile birlikte gelen ekipmanlardan bir tek PPM encoder modülünü kullanmayacağım. Bunu da burada kısaca anlatayım ne işe yaradığını. Diğer ekipmanları kullandıkça göstereceğim. Şimdi bizim kumandamızda S-Bus desteği olduğunu görüyoruz. Ancak S-Bus desteği olmasa, yani her kanal için ayrı bir kablo ile bağlantı sağlamamız gerekiyor olsa, bunu PixArk kartı desteklemiyor. PixArk kartı kumanda girişi olarak sadece bir kabloya izin veriyor. Onu da hemen kumanda üzerinden göstereyim. Kumandanın RC in yazan girişinde sadece bir kablo için yer var. Yani sadece bir sinyal kablosu bağlayabiliyoruz. Bunun için bu arada bağlantı olarak PPM encoder'ı kullanmamız gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Kumandamızdaki her kanal için bu şekilde kanaldan sinyal kablosunu bağlantısını sağlıyoruz. Ardından da diğer kısmını PPM encoder modülüne takıyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz şekilde. Bu modül tüm kanallardan gelen veriyi farklı bir kodlama biçimiyle kodlayarak tek bir kablo üzerinden aktarılmasını sağlayacak formata çeviriyor. Bu modül sayesinde S-Bus çıkış desteği olmayan kumanda alıcılarında da PixArk uçuş kartını kullanabiliyoruz. Son bağlantısı da şu anda ekranda gördüğünüz şekilde yapılıyor. Ancak benim kullandığım Radiolink R12 DS kumanda alıcısında ekranda gördüğünüz gibi S-Bus çıkış desteği mevcut. Bu sayede bu çıkışı doğrudan uçuş kartının RC in girişine bağlayarak arada PPM encoder olmadan da kurulumu sağlayabiliyorum. Artık kartın kurulum aşamasına geçebiliriz. Kurulum aşamasında karttan gelen sesleri duymamız gerektiği için buzzer'ı şu anda ekranda gördüğünüz soketine takıyorum. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra kurulumun geri kalan aşamasında bilgisayara ihtiyacımız olacak. İlk olarak mini USB'yi takıyoruz. Hemen ardından da USB kablomuzu bilgisayarımıza takıyoruz. Evet, burada kartın çalışmaya başladığını duydunuz. Şimdi sırada kartın firmware'ini yani versiyonunu yüklemek var. Şimdi bu aşamada şöyle bir şey var. Burada eğer biz Mission Planner'dan Connect butonuna basarsak bu kartın içindeki yüklü olan firmware'i çalıştırmış olacak. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz daha firmware'ini yüklemek istiyoruz öncelikle. Bunun için Initial Setup'a geliyoruz. Buradan Install Firmware'e tıklıyoruz. Burada en güncel versiyonları, firmware'lerin indirilmiş oldu. Buradan bize uygun olanı bir quad yapacaksak quad'ı seçiyoruz. Bizimki hexacopter olduğu için hexa'yı seçiyorum. Şu anda en güncel versiyonu 3.5.4 versiyonuymuş. Bunu tıklıyorum. Bunu karta yüklemek istediğinden emin misin diye soruyor. Evet diyorum. Şimdi burada öncelikle kartı çıkartıyorsunuz. Buradan tamam'a basıyorsunuz. Sonra 30 saniye içerisinde kartı tekrardan takmanız gerekiyor. Bu aşamada bir şey yapmamız gerekmiyor. Öncelikle seçtiğimiz firmware internetten indirilecek. Daha sonrasında kartın içeriği temizlenip yeni firmware yüklenecek. Bu işlemin sonunda da bize yazılı ve sesli uyarı verecek. Evet, karttan sesi duyana kadar çıkartmayın diyordu. Karttan ses geldi. Zaten şurada da devreye girdiğini görebiliyorsunuz. OK'ye basıyoruz ve firmware yükleme işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi sırada karta bağlanmak var. Connect butonuna basıyoruz. Eğer karta kablo ile bağlanacaksak 115.200 değerinin seçilmiş olması gerekiyor. Eğer karta telemetri modülü ile bağlanacaksak 57.600 değerinin seçilmiş olması gerekiyordu. Şimdi burada temel birkaç tane ayarını yapmaya başlayacağım. Burada öncelikle frame tip seçmemiz gerekiyor. Bu frame tip bizim kullandığımız
multikopterimizin tam olarak modelini seçeceğiz. Bizimki öncelikle Hexa. Hexa'yı seçtikten sonra zaten şu sıra açılıyor fark ettiyseniz. Çünkü bizim Plus tipinde olan olsaydı, yani sabit motor önde ve arkada olan olsaydı bunu seçecektik. Ancak bizimki yanlarda olduğu için bunu seçiyoruz. Burada yapacağımız başka bir şey kalmadı. Ardından akselerasyon kalibrasyonuna başlayalım. Şimdi bunun için benim buzzer'a ihtiyacım olmayacak. Onun bağlantısını çıkarıyorum. Bu kalibrasyonda düz zeminde çalışmak çok önemli. Bunun için su terazisinden faydalanacağım. Ben su terazisinin ayarını yapmaya çalışırken bir başka konudan bahsedeyim. Akselerasyon kalibrasyonunu uçuş kartını drone üzerine monte ettikten sonra yapanlar da var. Ancak kendi resmi sitesinde şöyle bir öneride bulunuyor. Eğer topladığınız drone'un keskin kenarları varsa, yani bir quadcopter topluyorsanız dört kenarı belli, sağına soluna yatırabiliyorsunuz. Bu akselerasyon kalibrasyonunu drone topladıktan sonra yapabilirsiniz. Ancak keskin kenarları yoksa, yani bir hexakopter topluyorsanız bu kalibrasyonu uçuş kartının montajını yapmadan yapmanızı öneriyor. Su terazisinde dengeyi sağladık. Şimdi kalibrasyon işlemine başlayabiliriz. İlk olarak Calibrate Acceleration butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Ardından uçuş kartını uçuş sırasındaki denge pozisyonunda olacak şekilde ayarlayıp Click When Done butonuna tıklıyoruz. Şimdi uçuş kartını sol tarafın üzerine koymamızı istiyor. Uçuş kartının ön kısmı okla gösterilen yönde olduğu için sol tarafı da şu anda ekranda gördüğünüz yönde oluyor. Şimdi de hızlıca uçuş kartını sol kenarı üzerine yerleştirmeye çalışıyorum. Ardından Click When Done'a tıklıyorum. Şimdi sağ tarafın üzerine yerleştirin diyor. Sağ tarafı da burası oluyor. Sağ tarafın üzerine yerleştiriyorum. Click When Done'a tıklıyorum. Şimdi burnu aşağıda kalacak şekilde diyor. Ön tarafı burası olduğu için şu şekilde yerleştiriyorum. Click When Done'a diyorum. Şimdi burnu yukarıda kalacak şekilde diyor. Burası yukarıda kalacak şekilde. Yerleştirdim kartı. Yine Click When Done'a tıklıyorum. Ardından sırtı yere gelsin diyor. Şu şekilde yerleştiriyorum. Evet, kalibrasyon successful dedi. Bu alttaki isteğe bağlı yapılabilecek bir şey. Sadece bir aks üzerinde, yani bir aksis üzerinde kalibrasyon yapıyor. Ama bizim şu anda yapmamıza ihtiyaç yok. Şimdi de sırada uçuş kartımızın gövdeye montajı var. Bunun için ilk kullanacağımız parça bu. Bu parça anti-titreşim kitinin en alt kısmını oluşturuyor. Bunun hemen üzerine bu parça gelecek. Şu şekilde duracak. Ve arada şu süspansiyon görevi görecek parçalarla birbirine bağlı olacak. En üstte de 3M bant kullanılarak yapıştırılmış bir şekilde uçuş kartımız duracak. Yani toplamda sistem bu şekilde duracak. Şimdi bu parçanın gövdeye montajını 4 tane vida ile gerçekleştireceğim. Bunların illa vida ile monte edilmesi gerekmiyor. Bunu plastik kelepçeler yardımıyla veya 3M bantlarla da gövdeye yapıştırabilirsiniz. Yalnız bu işlemi yapmadan önce bu montajı yaptıktan sonra bunları buradan geçirmek gerçekten çok zor oluyor. Öncelikle bunları alt kısmına oturtmaya çalışacağım. Bunun için de bunu işlemi deneyen bilir. Gerçekten çok uğraştırıyor. Çok zor bir işlem. Bunun basit bir yolunu öğreteceğim. Bunun için şöyle çok ince bir kabloya ihtiyacınız oluyor. İlk olarak kabloyu ikiye katlıyoruz. Ardından da geçirmek istediğiniz delikten kabloyu geçiriyoruz. Bu yuvarlak olan kısmı biraz genişlettim. Bunun içinden süspansiyonu geçirip kabloyu güçlü bir şekilde çekmeye başlıyoruz. Bu yöntemle bu şekilde kolayca geçirebiliyoruz. Şimdi diğer uçunun takılmasını hızlandırılmış bir şekilde izliyoruz. Evet, bunun şimdi üst kısmına bu şekilde bunu takmayacağım çünkü vidalama aşamasını zorlaştırır. Şimdi de hazırladığımız parçanın gövdeye montajı ile devam edelim. Ben buraları birazcık daha düzenledim. Bu çıkan güç kablosunu şimdilik montaj yapacağımız aşamada şu kenardan geçireceğim ki bize engel olmasın. Alt kısımda kalsın, kalabalık yapmasın. Aynen şuradan. Daha sonrasında bunun ucuna powerboard'u takacağım ama öncesinde kartın montajını yapmamız gerekiyor. Buradaki kabloları da birbirlerine yapıştırarak hazırladım.
Şimdi güç kartı sonuç olarak ön kısmı bu tarafta kaldığı için şu şekilde duracak. Motor bağlantıları bu tarafta kalacağı için ESC'lerden gelen kabloları şu tarafa doğru topladım. Bunları da bir plastikle şöyle tutturdum. Şimdilik hazır bekliyorlar. Gelelim bu parçanın montajına. Bu parçanın montajını şu şekilde yapacağız. Bu kabloları açacağım. Birazcık genişleteceğiz ve şuraya şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane görünüyor. Şu şekilde oturtacağız. Şimdi bununla beraber gelen vidalar genelde şu şekilde oluyor. Onu da göstereyim. Şöyle kısa alttan geçip üstten bununla tutturacağımız basit vidalar. Ama bizim burada şöyle bir sorunumuz var. Şurada gördüğünüz bu vidaların çıkıntı yapması sebebiyle buraya tam olarak oturmuyor. Böyle bir potluk yapıyor. Peki ben bunu nasıl açtım? Şimdi onu göstereyim hızlıca. Sonrasında hemen başlıyoruz. Ben şöyle demirle keserek daha uzun boylu vidaları birazcık kısalttım. Ardından da nalburdan şu şekilde küçük somunları aldım. Şimdi bunları nasıl kullanacağımı size göstereyim. Öncelikle şuradan başlıyoruz. Burayı açtım ki daha rahat çalışabileyim diye. Evet, şimdi sırada buraya vidayı geçirmek kaldı. Bunun için şöyle bakayım, kamerayla gösterebilecek miyim? Bu vida çok terste kalıyor. Bu normalde bu aşamaya gelmeden bakın şuraya geçirmem gerekiyor. Normalde bu aşamaya gelmeden bu işin bitmiş olması gerekirdi ama ben vidaları geçirmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle şu çekim sırasında geçirmeye çalışacağım. Evet, şimdi geçirmeye deniyorum. Evet. Şimdi hemen ardından vidayı yukarıdan tuttum. Evet, başardık. Şimdi buna uçuş kartını taşıyacak anti titreşim kitini takmadan önce bir tane somun yerleştiriyorum. Bu ilk yerleştirdiğim somunun sebebi bu yandaki vidaların yaptığı yükseklikten dolayı oluşan dengesizliği önlemek. Bu vidayı şu aşağısından destekleyeceğim. Ardından somunu güçlendireceğim. Tamamdır. Şimdi hızlı bir şekilde diğer 3 tanesini yapacağım. Evet, böylece 4 vidamızı da hazırlamış olduk. Şimdi kabloları lastikten çıkarıyorum. Bunlar böyle daha ince bir şekilde buradan çıkış yapabilsinler. Bunun üstüne de uçuş kartının titreşim önleyici kitini yerleştiriyorum. Şimdi de bu vidaların üzerine birer tane somun geçirip iyice sıkıyorum. Evet, şimdi burada bir gevşemeye izin vermemek için de, çünkü buradaki bir gevşeme doğrudan uçuş kartına titreşim olarak yansıyacak. Şunları bir damla damlatıyorum. Vida sabitleyiciyi sıktıktan sonra birer tane daha somunla buraların sağlam olmasını sağlıyorum. Evet, şimdi uçuş kartının taşıyıcı olacak olan kısmına geçebiliriz. Önceki bu mavi süspansiyon görevi görecek parçaların montajını aynı şekilde gerçekleştiriyorum. Evet, gayet başarılı bir şekilde bunu da gerçekleştirdik. Şimdi de hızlıca uçuş kartının üzerine montajını yapalım. Bunun için ön taraf şöyle göstereyim. Kırmızı kollar bu tarafta. Yani ön tarafımız buraya bakacak. Şu şekilde.
Evet, bunun montajı için 3M yapıştırıcılar kullanacağım. Bu setin kendi kutusundan çıkan 3 tane var. Onların 3'ünü de kullanacağım. Aynen şu şekilde. Ardından da dikkatli olmak gerekiyor. Yani düzgün bir şekilde yapıştırmak gerekiyor. Yapıştırmaya devam ederken bir yandan da uçuş kartının gövde üzerindeki montaj noktasından bahsetmek istiyorum. Şu anki sistemde uçuş kartının yeri net olarak belliydi. Ancak her gövdede bu kadar rahat olmuyor. Uçuş kartının gövdenin tam merkezinde olması gerekiyor. Bunun için de bu noktanın tespiti için de şöyle bir yol izlenebilir. Karşılıklı motordan ip geçirerek veya yaklaşık olarak karşılıklı motorların kesişim noktasını belirleyerek uçuş kartının montajını yapabiliyoruz. Bu sırada kartın montajı da tamamlanmış oldu. Bu videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.